Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Bugün birlikte çok güzel, çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Bordo, krem, yeşil ve sarı tonlarında. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Hanımlar, patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. Modelimiz de bu şekilde. Çok şık, çok zarif, hoş bir patik oldu. Gördüğünüz gibi renkleri de çok yakıştı. Çok hoş durdu. Patiğimizin taban kısmı bu şekilde. Topuk tarafında yine gizli kesim kullandım. Model bu şekilde hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize her zaman olduğu gibi burun kısmından başlayacağız hanımlar. 12 ilmek olarak. Bu şekilde bordo ipim ile 12 ilmek olarak patiğime başlıyorum. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum buraya 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. İkinci şişimi aldım. Örmeye başlıyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde devamında gelen diğer ilmeklerimi ilk sıramda ters olarak örüyorum. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi ters örüyorum. Ve sonuncu ilmeğim var. Onu da yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe geçeceğiz. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum yanına. Şu 3. ilmeğim 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Hemen şuradan. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı çünkü. Rahat ilmek çıkartabilelim diye bu şekilde tığım ile ilmek çıkartıyorum. 3. şişime takıyorum. Burada 2 ilmeğim oldu. Bu şekilde ilmek çıkartıp şişime taktım. 3 ilmek oldu. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek hanımlar ilmek çıkartıyoruz. 4. ilmeğim bu. 5. ilmeği ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu yine 1. ilmeğim. 2, 3, 4, 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum kenardan. Şu da 6. ilmeğim. 4 şişimizde de böylece 6'şar tane ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra boyunca 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. İlk başta böyle şişler falan karışık görünebilir ama birkaç sıra ördükten sonra ilmekler artmaya başlayınca şişler yerli yerine oturuyor. Bu karmaşık görüntü ortadan kalkıyor. Şu anda 3. şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. Ve 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış olduk. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini hanımlar bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. Şimdi ilk 2 ilmeğimi öreceğim 1. şişimde. Şu 1. ilmeğim. Şu da 2. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm.
Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar bakın sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğimi kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim var burada. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 tane ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum hanımlar, burada da 2 ilmek. Ardından ikinci ilmeğimin altında bakın şurada ilmeğim var. Bunun kenarına takıyorum şişimi ve düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Üçüncü şişimde de 7 tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız şöyle baktığımız anda sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Bunu düz olarak ördüm ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sırada 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz hanımlar. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Burada da ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet hanımlar. Geldik şimdi yeniden artırmalarımıza. Bir sıra düz örmüştük. Başlangıç yerine geldik. Tekrar artırma işlemini gerçekleştireceğiz. İlk şişimdeyim. Kenarımız sağ tarafa düşüyor. Hemen ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişimde kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım hemen şu ilmeğime. Buradan aldığım ilmeğimi düz olarak ördüm ve kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve dördüncü şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın dördüncü şişimde son 2 ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıp buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimdeki 8 ilmeğimi de düz öreceğim. Sonraki sıra artıracağım. Düz öreceğim, artıracağım. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde şöyle patiğimi alayım. Her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Modelimi kurdum. Hanımlar isterseniz şişlere 13'er ilmek yapın. İsterseniz 14, isterseniz 15 ya da 16 fark etmiyor. Model 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için her türlü ilmek sayısına da uygun. Bunu da belirteyim. Ben 14 ilmek üzerine kurdum. Patiğim de tam oldu. Denk geldi bu şekilde. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı ölçülerimize göre yapalım. Gelelim ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Ardından bir sıra düz örmedim. Hemen başlıyoruz modeli. Bu defa krem ipimle örmeye devam edeceğim hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimi krem ile öreceğim. Hemen buraya 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu hemen burada bordo ipime bağlıyorum patiğimiz sökülmesin diye. İlmeklerimin tamamını hanımlar bu aşamada krem ipim ile örüyorum.
Hepsini krem ile düz olarak örüyoruz. Bordo ipimizi hanımlar artık buraya kesip bağlayabiliriz. Modelin devamında ön bölümünde artık bordo ipimizi kullanmayacağız çünkü. Bu şekilde. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimiz ile 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere öreceğiz. Ardından bir kere daha krem ipimizle öreceğiz, 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra boyunca düz olarak örelim ve gelelim. İlmeklerimi 2 sıra boyunca bakın hanımlar, yakından göstereyim. Böyle krem ipimle düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi de sarı ipimizi ekleyeceğiz. Şöyle sarı ipimi alıyorum. Bu defa da ilmeklerimin tamamını sarı ile öreceğim. Krem ipimiz bekleyecek hanımlar. Şöyle hepsini sarı ile düz olarak örüyoruz. Hemen sarımın ucunu da şuradan kreme bağlayacağım. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sağlam olsun. Sökülmesin. Bu şekilde. İlmeklerimi sarı ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi yine 4 şişimizdeki ilmeklerimizi bu sarı renkli ipimiz ile 2 sıra boyunca düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra yine sarı ipimle ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi tekrar krem ipimi alıyorum. Bu defa da ilmeklerimi krem ile öreceğim. İlk başta modelde hanımlar 2 sıra krem ipimiz ile örmüştük. Ardından 2 sıra sarı ile ördük ilmeklerimizi. Şimdi tekrardan 2 sıra krem ile ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bakın böyle ilk şişimi ördüm. 2 sıra boyunca yine krem ipimizle düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi bu modelimize başlıyoruz. Modelimiz toplamda 9 sıradan oluşuyor. Modelin şimdi ilk sırasındayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi yeşil ile örerek başlıyorum. 2 tane yeşil örüyorum. Şu birinci yeşil ilmeğim. Şu da 2. Yine yeşil ipimin ucunu hemen şuradan kremime bağlıyorum. 2 yeşil ile başlamıştım. Yanına şöyle devam edeceğim. 2 tane krem. 2 ilmek yeşil. 2 tane krem. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. 2 tane yeşil örüyorum. Yanına 2 krem. Tekrardan 2 ilmek yeşil. İkinci şişimden devam edeceğim. 2 tane krem örüyorum hemen. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz. Yine 2 tane yeşil ördüm. 2 krem. 2 yeşil. 2 krem. 2 yeşil. 2 krem. Üçüncü şişimde de yine aynı işleme devam edeceğim. 4 şişimizde de hanımlar 2 yeşil 2 krem olacak şekilde ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. Bakın 2 krem ördüm. Yanına 2 yeşil. 2 tane krem. 2 tane yeşil. 2 tane krem. 2 tane yeşil. Dördüncü şişime geldim. Burada da yine devam ediyorum. 2 tane krem. 2 tane yeşil. 2 krem. 2 yeşil. 2 tane krem. 2 tane yeşil ve son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Hanımlar sola doğru kayarak gidecek modelimiz. Bakın birer ilmek sola doğru kayarak modelimizi devam ettireceğiz. Yani yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi krem ile öreceğim. Bir tane krem örüyorum. Yanına devam edeceğim yine. Bir krem ile başladım. Yine 2 yeşil, 2 krem. 2 yeşil, 2 krem. 2 yeşil, 2 krem. Tekrardan devam ediyorum. 2 tane yeşil. İkinci şişime geçtim. İkinci yeşil ilmeğimi de örüyorum. Yanına 2 tane krem. Şu 1, şu da 2. 2 yeşil, 2 krem. 2 yeşil, 2 krem. 2 yeşil,
2 krem olacak. 3. şişime geçtim. 2. kremimi buradan alarak örüyorum. Yeniden 2 ilmek yeşil, 2 tane krem. Aynı işlemi yine 3. şişimde de uyguluyorum. 2 yeşilimi ördüm, 2 krem. Tekrardan 2 tane yeşil, 4. şişimden devam ediyorum. 2. yeşilimi buradan alarak ördüm. Yanına 2 tane krem. 2 yeşil, 2 krem. İki tane yine yeşilimi ördüm. Son bir ilmeğim krem denk geldi. Krem olarak örüyorum. Şimdi geldik modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda yine sola doğru kaymaya devam edecek hanımlar ilmeklerimiz. Şöyle bakın. Bu defa ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 ilmek krem ördüm. Yanına 2 tane yeşil örüyorum. Modelimizde 3. sıramız. Bakın. İlmeklerimiz bu şekilde birer birer sola doğru kayıyor hanımlar. Devam ediyorum yine. Bakın 2 tane krem ördüm. 2 tane yeşil. 2 krem. 2 yeşil. Yeniden 2 tane krem. Devam ediyorum 2. şişimden. 2 yeşil. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz. Sırasıyla ilmeklerimizi 2 tane yeşil, 2 tane krem olacak şekilde örüyoruz. 2 yeşilimi örüyorum. Hemen yanına 2 tane krem. 2 tane yeşil. 3. şişimden devam ediyorum. 2 krem. 2 yeşil. 2 krem. Üçüncü şişimizi tamamladık. 4.'ye geldik. En son 2 tane kremimi örmüştüm. Devam ediyorum. Hemen yanına 2 yeşil. 2 krem. 2 yeşil. 2 krem. 2 yeşil. 2 krem ve 2 tane daha yeşilimi ördüm. Modelimizde böylece 3. sıramızı tamamladık. Geldik 4. sıramıza hanımlar. Yine sola doğru kaymaya devam edecek. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi yeşil ile örerek başlıyorum. Bir yeşil ile başladım. Yanına 2 krem. Tekrardan 2 yeşil. 2 krem. Bakın hanımlar, şeklimiz böyle. Şöyle düzgünce göstereyim bakın. Sola doğru birer ilmek kayıyor. Görüntümüz böyle. Devam ediyorum yine. Hemen 2 tane yeşil, 2 krem. 4. sıramızı da aynı şekilde 2 yeşil, 2 krem olarak öreceğiz. Bu şekilde tamamlayacağız. Hemen 2. şişimden yine devam edeceğim. Bir yeşil, bir kremi. İlk şişimi örmüştüm. Şu 2. kremim. Tekrardan 2 tane yeşilimi örüyorum. Yanına 2 tane krem. 2 tane yeşil. 2 tane krem. 2 yeşil. 2 krem. 2 yeşil. 3. şişimdeyim. Şu 2. yeşilim. Yanına 2 tane kremimi yine örüyorum. Model gayet kolay. 2 yeşil, 2 krem, 2 yeşil, 2 krem. 4. şişimden devam edeceğim. 2. kremimi buraya ördüm. Ve 2 yeşil diye devam ediyorum. 2 tane krem, 2 tane yeşil, 2 krem. Tekrardan hanımlar 2 kremi ördüm. Son bir ilmeğim yeşil denk geldi. Bunu da yeşil olarak örüyorum.
Bakın modelimizde ilk 4 sıramızı burayı tamamladık. Tam orta bölüme geldik. Sola doğru kaydırmalarımız bitti. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Yeşil ipimiz beklesin. Bu sırada sarı ipimizi kullanarak devam edeceğiz. Hanımlar bu aşamada yeşil olan ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Krem olan ilmeklerimi de şöyle bakın alttan sarı ipimi getiriyorum. Sarı ile örüyorum. Bakın 2 tane sarı ile ördüm. Yeşil olan ilmeklerimi krem ile örüyorum. Krem ilmeklerimi sarı ile. Yani yine 2 krem 2 sarı olacak şekilde bu 5. sıramız örülüyor. Bu şekilde bakın 2 sarımı ördüm. Yanına 2 tane krem örüyorum. 2 sarı 2 krem. İkinci şişimdeyim. İkinci sarı ilmeğimi buraya ördüm. Bakın 2 yeşil ilmeğim var. Bunu krem ipim ile ördüm. Kremleri de sarı ile. 2 krem 2 sarı, 2 krem, 2 sarı. Devam ediyorum yine 2 krem. 3. şişime geldim. İkinci krem ilmeğimi buradan alarak ördüm. 2 sarı örüyorum. 2 tane krem, 2 sarı. Dördüncü şişime geldim. İkinci sarı ilmeğimi burada örüyorum. Yine 2 krem 2 sarı olacak şekilde 4. şişimde de ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Ve sonuncu ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Bu şekilde hanımlar modelimizde 5. sıramızı tamamladık. Tam bu orta bölümü bitirdik. Şimdi de bu yeşil şeklimiz bu defa sağa doğru kayarak gidecek. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Sarı ipimizi kullanmayacağız. Yine yeşil ve krem ile devam edeceğiz. Bu sıramızda hanımlar krem olan ilmeklerimi yeşil ipim ile öreceğim. Krem olanlar yeşil ile örülecek. Sarı olanları krem ile örüyorum. Bakın krem olan ilmeklerimi yine yeşil ile örüyorum. Şöyle sarı ilmeklerimi krem ile. Bakın şeklimiz bu hanımlar. Devam ediyorum yine. 2 yeşil, 2 krem. 6. sıramızda bu şekilde. 2 yeşil, 2 krem. İkinci şişimde de aynı işleme devam ediyorum. 2 kremimi ördüm. Yeniden 2 yeşil, 2 krem, 2 yeşil, 2 krem, 2 yeşil, 2 krem. 3. şişimden devam edeceğim ilmeklerimi örmeye. Yeniden 2. yeşilimi buraya ördüm. Bu sarı ilmeklerimi yine krem ile örüyorum. Yanına 2 tane yeşil. Dördüncü şişime geldim. Aynı şekilde burada da ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. İlkini krem ile ördüm. Hemen yanına 2 yeşil, 2 krem, 2 yeşil, 2 krem, 2 yeşil, 2 krem ve sonuncu ilmeğimi de yeşil ile örüyorum. 6. sıramızı da böylece tamamladık. Şimdi hanımlar geldik modelimizde 7. sıramıza. Modelimiz sağa doğru kayacak hanımlar. 7. sıramda ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 krem, devamında 2 yeşil. 2 krem, 2 yeşil. Bakın şöyle hemen modelimi bir göstereyim hanımlar. Bakın modelimiz kaymaya başladı sağa doğru bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın. Sağa doğru kaymalarımız da bu aşamada başladı. Devam ediyorum yine 2 krem, 2 yeşil, tekrardan 2 krem. İkinci şişimden de yine aynı şekilde ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. En son 2 krem örmüştüm. 2 yeşil diye devam ediyorum. 2 krem, 2 yeşil, 2 krem,
2 yeşil, hemen yanına 2 krem, 2 yeşil. Üçüncü şişime geldim. Burada da aynı işleme devam edeceğim. 2 tane krem ile devam ediyorum. 2 yeşil. İlmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Tekrardan 2 krem, 2 yeşil. Son 2 ilmeğimi yine krem ile ördüm. Dördüncü şişime geldim. Burada da aynı işleme devam ediyorum. 2 yeşil, 2 krem. İki tane krem ördüm ve son 2 ilmeğim yeşil hanımlar. Yeşil denk geldi. Yeşil ile örüyoruz. Modelimizde geldik 8. sıramıza. Yine ilmeklerimiz hanımlar sağa doğru kayacak şeklimiz. Bu aşamada da ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. İlkini krem ile ördüm. Sağa kaydırmak için 2 tane yeşil örüyorum yanına. Krem ile başladım. 2 yeşil ördüm. Devamında yine 2 krem 2 yeşil diye devam ettireceğiz 8. sıramızı da. 2 yeşil 2 krem. Yine 2 yeşil 2 krem. 2 yeşil. İkinci şişimden devam ediyorum. Hiç sıra atlamadan bu modelli tarafı göstermek istedim hanımlar. İlk defa yapacak olanlar ya da yeni yapacak olanlar falan varsa da hani kafaları karışmasın diye baştan sona 4 çeşitteki ilmekleri de örerek bu modelli tarafı göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlaşılıyordur. Devam ediyorum yine. Bakın 2 yeşilimi ördüm. Sırasıyla 2 tane krem. Üçüncü şişimde de yine aynı işleme devam ediyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi devam ettiriyoruz. Bakın 2 kremimden sonra hemen yanına 2 yeşil. Tekrardan 2 krem. 2 yeşil. 2 krem. 2 yeşil. 2 krem. Devam ettiriyoruz yine. Dördüncü şişimdeyim. Hemen ikinci yeşilimi buradan alarak ördüm. Yanına 2 krem. 2 yeşil. 2 krem. 2 yeşil. 2 krem. 2 yeşil. Ve sonuncu ilmeğim krem denk geldi. Krem ipimle ördüm. Modelimizde şimdi geldik 9. ve sonuncu sıramıza hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Bakın sağa doğru yine kayacak. İlk 2 ilmeğimi yeşil ipimle öreceğim. Devamında 2 krem ile devam ediyorum. Örüyorum. Bakın 2 krem. 2 yeşil. 2 krem. 2 yeşil. 2 krem. Yeniden 2 tane yeşilimi örüyorum. İkinci şişimden de yine devam edeceğim. Hemen yanına 2 tane krem. 9. ve sonuncu sıramız bu modelimizde. 2 yeşil, 2 krem, 2 yeşil. Tekrar yanına 2 tane kremimi ördüm. Üçüncü şişimden devam edeceğim. İlk 2 ilmeğimi yeşil ile örerek yine başlıyorum. 2 krem, 2 yeşil, 2 krem, 'Buradaki son 2 ilmeğimi de yine yeşil ile ördüm. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. En son 2 yeşil örmüştük. 2 krem ile başlıyorum dördüncü şişime. Yanına 2 yeşil örerek devam ediyorum. 2 yeşil, 2 krem. Şeklimiz, şemalimiz, modelimiz bu. Ve son 2 ilmeğimi de krem ile örerek modelimizi tamamlıyoruz hanımlar. Bakın modelimiz bitti. Bu şekilde modelimizi birlikte baştan sona tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Yeşil ipimiz beklesin. İlmeklerimizi yine krem ipimiz ile öreceğiz. Sadece krem ile örüyoruz. Hepsini krem ipim ile düz olarak örüyorum. Böyle.
Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Aynı modeli ikinci kez tekrardan kuracağız. 9 sıradan oluşan modelimizin aynısını yapacağız. Yine kafanız karışmasın diye başlangıcını sizlere anlatayım hanımlar. İlk modele başlarken ilk 2 ilmeği yeşil ile örerek başlamıştık. 2 tane yeşil, 2 tane krem, 2 tane yeşil, 2 tane krem. İlk modeli yaptığımız gibi aynı şekilde ikinci modeli de yapacağız. 2 tane krem, 2 tane yeşil. Bu şekilde. Hanımlar şimdi ikinci modeli yapalım. Gelelim. İlk modele bakarak ikinci modeli yapabilirsiniz. Ya da bakarak model çıkaramıyorsanız da videonun ilk modeli yaptığımız bölümünde sırayla hiç atlamadan tek tek bütün 4 üstteki yapılışını da gösterdim. İlk bölümün videosuna gelerek ikinci bölümdeki videoları da ikinci bölümdeki desenimizi de bu ikinci modelimizi de yapabilirsiniz rahatça. Şimdi ikinci modelimizi de hanımlar ilkiyle aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ikinci modelimi de tamamladım ve geldim. Modelimiz bitti. Şimdi yine ilmeklerimin hepsini krem ipimiyle düz olarak öreceğim. Artık bu aşamada yeşil ipimizle de işimiz kalmadı. Yeşil ipimizi kesip oraya bağlayabiliriz hanımlar. Modelin devamında artık yeşili kullanmayacağız. Bu şekilde bakın ilmeklerimi krem ile ördüm. 2 sıra boyunca ilmeklerimizi krem ipimiz ile örelim gelelim. 2 sıra krem ipimle ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrardan sarı ipimi alacağım alttan. İlmeklerimi bu defa da sarı ipim ile düz olarak öreceğim. Şöyle biraz esnek alalım. Gerginlik olmasın. Arkada gergin durmasın patiğimiz. Bu şekilde şimdi sarı ipim ile ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk şişimizi ördük bile. 2 sıra boyunca sarı ipimiz ile yine ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar 2 sırada yine sarı ipimle ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrardan krem ipime geçiyorum. Şöyle yeniden bu defa da yine ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bakın hanımlar bu şekilde. Şimdi yine 4 işimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar 2 sırada yine krem ipimle ilmeklerimi ördüm geldim. Patiğimizin bu bölümünü tamamladık. Şimdi artık bordo ipimize geçiş yapacağız. Bu arada sarı ipimi de kestim bağladım arkaya. Çünkü sarıyla da işimiz kalmadı. Artık bordo ipimizle devam edeceğiz hanımlar. İlmeklerimi bordo ile örerek başlayacağım patiğime. Şöyle sırasıyla hemen bu ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra bordo ipimin ucunu sarı krem ipime yine bağlayacağım patiğimiz sağlam olsun diye. Burada krem ipimi de keseceğim artık hanımlar. Kremle de artık işimiz kalmadı. Şöyle kremi de kestim. Bordo ile devam edeceğiz artık bu aşamada. Bu şekilde hatta kremin ucunu da şöyle gizleyerek aldım. Bu defa da hanımlar ilmeklerimizi bilek ayrımı yapacağız. Onun öncesinde bordo ipimizle örmemiz gerekiyor tamamen. Şimdi de 2 sıra boyunca bordo ipimiz ile örelim gelelim. Bilek ayrımını ardından birlikte yapalım. 2 sıra boyunca ilmeklerimi bordo ipim ile ördüm geldim. Şimdi de bilek ayrımını yapalım hanımlar. Öncelikle ilk şişimizdeyiz. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi de alarak yer değiştireceğim. Bakın.
İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım, yer değiştirdim. Yer değiştirdim. Bu ilk ilmeğimi örüyorum. Bakın burada bilek ayrımını yaptık bu bölümde. Bu bilek bölümünde ilmekleri yer değiştirerek örmemizin sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor ve tam bu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin yan bölümlerine geçmiş durumdayız hanımlar. Bakın ben bu patiğimizin şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 ilmek haroşa düz ördüm. Devamında gelen ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için yine düz örmeye devam ediyorum. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız hanımlar. Bu bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü öreceğiz. Arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümündeki kenarlardaki 7'şer ilmeğimiz haroşa olarak örülecek. Patiğimizi bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Ardından arka yüzde olacağız hanımlar. O zaman ters örgü uygulamasını yapacağız. Yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımı yaptığımız son şişimize geldik. Burada da örmeye devam edeceğim. Yine ilmeklerimi bilek ayrımına kadar öreceğiz. Burada da hanımlar bakın son 7 ilmek haroşa, yine bunları da düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi bilek ayrımına geldik. Geri döneceğiz. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Örüyoruz, geri dönüyoruz. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilk kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşa olduğu için düz öreceğim. Haroşayı ters örenler bu bölümlerde ters örgü uygulaması yapacaklar. Bakın düz ördüm. Ön yüze bir diş haroşamız oluştu. Arka yüzde de yine bakın şu anda arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Patiğimizin arkasında başka yapılacak işlem, detay hiçbir şey yok hanımlar. Ön yüzde düz örgü öreceğiz. Arka yüzde de ters örgü öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örmeye dikkat edeceğiz. Başka da yapılacak hiçbir işlem, detay yok. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı burada. Haroşalarımı düz örüyorum. Şu 7. ilmeğim. Bilek ayrımına geldik. Tekrardan bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz. İşlem bundan ibaret. Yine bakın ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 7 haroşam düz olarak örülüyor. Ve ön yüzde olduğum için bakın diğer ilmeklerimi de böyle düz örmeye devam edeceğim. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Haroşalarımıza dikkat edeceğiz. Olay bundan ibaret. Şöyle baktığımız anda bu bölümde hanımlar buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne şuraya toplamda haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa yaptım. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizin arka bölümünü örerken ayağınızı ölçün. Hani patiğinizi örerken şöyle bir ayağınıza giyin, ölçün arka bölümünü. Topuğunuzun şu kenarına gelene kadar arkayı örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Ölçü almayı unutmayın hanımlar. Denemeyi unutmayın. Şimdi bir de size şunu göstereceğim. Patiğimizin iç bölümünde, bir de iç tarafında soruyorsunuz ya, hemen içinden bahaneyle göstermiş olayım. Bakın. İç bölümü patiğin şu şekilde tersini çevirdim. Buradaki ipuçlarımız var. Bakın kestiğimiz ipuçları falan. Bunlar böyle patiğin içinde görününce çirkin oluyor. Şöyle bakın ilmek aralarına şöyle girerek tığım ile bu iplerimin ucunu hep gizliyorum ben. Genelde video aralarında yaptığım için çok da görünmüyordu. Yani genelde videolarda uyarıyordum ama nasıl yaptığımı söylemiyordum. Bakın şu aralardan şu ip uçlarını böyle bir güzel gizliyorum hanımlar ben.
Devamlı bütün patiklerimde bunu yapıyorum. Bunu mutlaka hanımlar bakın siz de yapın. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle iplerimin uçlarını bu şekilde toplayamadım. Böyle gizliyoruz. Böyle arkada görünmesin, çirkin bir görüntü oluşmasın diye hep gizleme işlemini ben yapıyorum. Buralarda da zaten örerken gizlemiştim. Evet, patiğimizin iç tarafı da zaten görünüyor. İçi dışı gayet temiz, güzel, muntazam oldu. Hemen düzeltelim. Arkayı örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi ben 15 diş haroşa örmüştüm. Benim elimin ölçülerine göre bu tam geldi. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim, gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. 15 diş haroşam var burada. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle tek işte toplanacak duruma geldi. Bakın. Şöyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bu şekilde 2 devir ilmek saymak zorunda kalmayacağız. Daha pratik oluyor. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 27 adet haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi yine düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamdan sonra şu 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Sol tarafa da zaten 24 ilmek ayırmıştık. Hanımlar eğer ki siz şişlerinize 15'er ilmek yaptıysanız bu sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız. Burada da 25 ilmeği örüp 26.'yı örerken kesim yapacaksınız. Ya da şişlerinize belki 13'er ilmek yaptınız. O zaman da sol tarafa 22 ilmek ayıracaksınız. Burada da 21 ilmek örüp 22.'yi örerken kesim yapacaksınız. Kesim işlemi böyle oluyor. Şimdi topuğumuz için orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Şu anda arka yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarım. Bunları düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Bu aşamada yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. İlmek sayılarını 15'er ya da şişlere 13'er ilmek yaptıysanız az önce söylediğim gibi aynı sayılarda yapmanız gerekiyor. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Devam ediyorum. 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğime gelince de bakın şu 2 ilmeği alıyorum. İkisini kesiyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bu orta kısımda hanımlar bir önceki sırada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yine yapacağımız işlem şu. Tekrardan geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Tekrardan ön yüzde ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan son 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra bu sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum.
Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Elinize uygun herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. Numarası çok daha önemli değil. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim oluyor bu şekilde. Ve hanımlar, her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta. Sağ patiğinki sağ tarafta, yok sol patiğinki sol tarafta gibi bir ayrım yok. Her iki tarafta, her iki patiğin kesimi de aynı yönde oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için izi belli bile olmuyor. Hani kesim yönünün çok da bir önemi yok. Bir de her iki şişteki ilmek sayısı da eşit olduğu için bu topuk bölümünde ilmeklerimizi böyle keserken aynı anda da bitiyor. Patiğimizin arkasında çok şık, çok zarif duruyor. Ben bu şekilde bu tarz patik topuk kesimini beğeniyorum. Bu topuğu seviyorum. Yani sizler bildiğiniz, beğendiğiniz, sevdiğiniz, daha kolay, daha güzel bulduğunuz patik yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Bu tamamen zevk ve tercih meselesidir. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde yine karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçirip tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Son ikişer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde keseceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Birer ilmek. Önce benden taraftaki ilmeği, sonra ikinci şişindeki ilmeği aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Şişlerimi bırakıyorum artık. Tığımdaki ilmekleri topladım. En son buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Sonra birlikte patiğimizin topuğuna bakalım hanımlar. Şöyle sıkıştırarak gizliyoruz. Zaten iç bölümdeki iplerimizi de birlikte gizlemiştik bu videoda. Hemen bakalım. Bakın. Topuğumuz böyle hanımlar. Gördüğünüz gibi çok şık, çok zarif duruyor. Patiğimizin arka bölümünde çok sade görüntüsü var. Patiğimiz bu hanımlar. Hemen düzelteyim şöyle. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Çok zarif, çok şık bir model oldu. Hemen bir de makine ayağıma giydireyim. Öyle bakalım patiğimize. Evet hanımlar, ben çok beğenerek yaptım bu modeli. Çok severek yaptım. Gerçekten çok şık, zarif durdu. İnşallah sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Hemen makine ayağıma da giydirdim. Hemen bakalım. Birlikte ayağımızda da görelim. Şöyle patiğimizin burnu, yanları, bakın tabanımız, patiğimizin şu kenar kısmı çok güzel, çok zarif oldu yine gördüğünüz gibi. Evet, modelimiz buydu. Hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.